Merhaba arkadaşlar. Videonun bu kısmında Shangri-La şehrinde bulunan Songzhenlin Tapınağı'ndayız. Songzhenlin Tapınağı, Tibet'in Lhasa şehrinde bulunan Budalagon Tapınağı'na oldukça benziyor. Ama burası da oldukça ehemmiyetli bir tapınak. Tibet Budizminin tarihiyle ilgili, gelenekleri ve görenekleriyle ilgili birkaç bilgi aktarmış olurum size. Hadi hep beraber gezelim. Dünya bizlere sonsuz bir keşif ve macera fırsatı sunar. Ufuklarla buluşmak, yeni kültürlerle tanışmak ve bilinmeyenin peşine düşmek için bir yolculuğa çıkmak yaşamın en büyük zenginliklerinden biridir. Yolculuk insanların dünyayı keşfetme arzusunun ve merakının bir ifadesidir. Her birimiz kendi hayat yolculuğumuzda bir noktada yeni yerler görmek ve farklı deneyimler yaşamak istiyoruz. Yolculuk bizi alıştığımızın dışına çıkarır, sınırlarımızı zorlar ve bize kendimizi daha derinlemesine anlama fırsatı sunar. Yeni yerlerde bulunmak bizi farklı bakış açılarına ve perspektiflere açar. Böylece dünyayı daha geniş bir pencereden görebiliriz. Yolculuk aynı zamanda öğrenmenin ve büyümenin bir yoludur. Yeni kültürleri keşfetmek, tarih ve gelenekler hakkında öğrenmek, yerel lezzetleri tatmak ve yerel insanlarla etkileşimde bulunmak kişisel gelişimimizi destekler. Bir de bunun manevi olanı var. Buna da manevi yolculuk denir. Bugün yola çıkacağımız yolda hem dünyevi hem de manevi yolculuğa çıkmaya çalışacağız. Manevi yolculuk kişinin içsel derinliklerine doğru bir keşif ve dönüşüm sürecidir. Farklı dinlere inanan insanların farklı şekilde manevi yolculuğa çıkmaya yöntemleri vardır. Buna İslam'da tasavvuf yolu, Tibet Budizm'de ise Dharma yolu denir. Burada yaşayan insanların hayat tarzını anlamak için bugün onların gözüyle bu manevi yolculuğa çıkmaya çalışacağız. Yolculuğa çıkmak sadece fiziksel bir aktivite değil, aynı zamanda ruhun ve zihnin bir serüvenidir. Yeni yerler görmek, farklı insanlarla tanışmak ve kendinizi bilmediğiniz yerlerde bulmak hayatınıza anlam ve heyecan katar. Yolculuk yaşamın en büyük maceralarından biridir ve insanların kendilerini keşfetmeleri, dünyayı anlamaları ve yaşamlarını zenginleştirmeleri için değerli bir fırsattır. Yani dostlarım, hayat kısa ve dünya büyük. Yolculuğa çıkmak, yeni yerler keşfetmek, farklı kültürlerle tanışmak ve hayatımıza en büyük maceralardan bazılarını yaşatmak bize çok şey katacaktır. Dünya bizi bekliyor ve keşfedilmeyi bekliyor. Selam dostlar, Yunnan'ın Shangri-La şehrinden yeni bir video ile karşınızdayım. Şimdi motordayız, motor kiraladık. Yunnan'ın en büyük Budist tapınaklarından biri olan Ganden Songtsenling, diğer bir ismiyle Songzhenlin Tapınağı'na gidiyoruz. Bu dağların, ovaların arasından geçerek tapınağa ulaşmaya çalışacağız. Dostlar, şu manzaranın güzelliğine bir baksanıza. Manastır o kadar güzel bir yerde bulunuyor ki tam ovanın içinde, arkasını da bu güzel Tibet dağlarına yaslamış harika bir yer. Bu arada bulunduğu yer deniz seviyesinden 3300 metre yükseklikte bulunuyor. Harika bir doğaya sahip. Arkadaşlar, Çin'de böyle bir strateji bulmuşlar. Mesela tapınaklara falan gidiyorsunuz ya. Mesela bilet alınca bir de otobüs bileti satmaya çalışıyorlar size. O yüzden mesela tapınakların girişlerini tapınaklardan neredeyse 3-4 kilometre uzakta koyuyorlar ki mecbur otobüs bileti alın. Normalde otobüs bileti 2 kilometre, 3 kilometrelik yol, yani 5 yuan olacak, 20 lira. Size satıyorlar 100 liraya, 150 liraya. Böyle bir taktik bulmuşlar. Neyse, ben de yürüyerek geleyim dedim. Hem de manzaraları bulmuş olurum. İşte iyi ki de yürüyerek gelmişim çünkü bu manzarayı buldum. Hadi size de göstereyim, bakın.
Ganden Sumtseling Tapınağı 17. yüzyılda 5. Dalai Lama'nın talebi üzerine inşa edilmiştir. Yapımı ise 1679 yılında tamamlanmıştır. Manastır, Gelug geleneğine bağlı keşişlerin yaşadığı ve dini uygulamaların gerçekleştirildiği bir merkezdir. Arkadaşlar burada ne az ne çok 2000 Gelug okuluna ait, Gelug inancına ait rahip yaşıyor. Teyzem sırtında yük taşıyarak yolu geçmeye çalışıyor. Dostlar buraya gelirseniz bineceğiniz de şu karşıdaki otobüsler. Şimdi birçoğumuz Gelug okulunun ne olduğunu bilmiyoruzdur muhtemelen. Tibet Budizmi kırmızı şapkalılar ve sarı şapkalılar olarak iki sınıfa ayrılıyor. Kırmızı şapkalılar yani Nyingma okuluna atıfta bulunur. Genellikle Nyingma okuluna ait olan rahipler kırmızı şapka takarlar. O yüzden kendilerine kırmızı şapkalı Tibet Budistleri denir. Bir de sarı şapkalılar vardır. Şu anda içinde bulunduğumuz manastırda bulunan rahipler bu sarı şapkalılar okuluna aittir. Sarı şapkalılar da zaten isminden duyduğunuz üzere sarı şapka taktıkları için kendilerine sarı şapkalı rahipler, sarı şapkalı Budistler deniyor. Yani bir nevi hani Müslümanlarda Şiiler veya Sünniler olarak sınıflandırılıyor ya, öyle düşünebiliriz. Zaman zaman bu kırmızı şapkalılarla sarı şapkalılar arasında savaş olmasa da böyle büyük ihtilaflar yaşanmış. Özellikle kırmızı şapkalılar sarı şapkalıları yenilikçi olmalarıyla dini gelenekleri değiştirdikleri için onlara kızgın olmuşlar. Yani onlara karşı direnmişler. Ama sarı şapkalılar da zamanla başka fraksiyonlarla ittifak içine girerek bu ihtilaftan galip şekilde ayrılmış diyebiliriz. Bu da bu sınıflandırmayı kısaca özetlemek için yeterli bence bu bilgiler. Evet, manastırın giriş kapısına gelmiş bulunuyoruz. Burada biletlerinizi göstererek içeri geçebilirsiniz. Duvarlar çok güzel resimlerle süslenmiş. Bunların hepsini içeride size anlatacağım ne anlama geldiğini. Evet, buradan içeri geçiyoruz. Aslında çok iyi bir zamana gelmişiz. Çok fazla turist yok diyebiliriz yani. Dostlar bu saraya uzaktan baktığımız zaman nereye benziyor? Muhtemelen birçoğumuz artık bulmuşuzdur. Tibet'in başkentinde yani Lhasa'da bulunan Potala Manastırı'na oldukça benziyor. Zaten her ikisi aynı dönemde 5. Dalai Lama'nın talebi üzerine yapılmış. O yüzden mimari yapı olarak birbirine çok benziyor. Zaten 17. yüzyıl Tibet Budizminin en iyi dönemleri. O yüzden bu gördüğümüz mimariler de Tibet kültürünün ortaya koyduğu en güzel, en özel mimari yapılardan birkaç tanesi diyebiliriz. Tibet Budizm'de manastırın giriş kapılarına genellikle siyah perde asılır. Bu da dış dünya ile manevi dünya arasında bir sınır çizmek için kullanılıyor. Budist kültüründe siyah rengin farklı bir anlamı da var. Siyah rengin kötü ruhları ve şeytana uzaklaştırdığına inanılıyor. Siyah perdenin üzerinde aynı zamanda iki tane geyik motifi de görebiliyoruz. Tibet Budizm'de geyik motifleri manevi ve sembolik anlamlar taşır. Bunlar uyanış ve bilgelik, doğanın dengesi ve huzuru, koruma ve refah, dönüşüm ve yeniden doğuş anlamlarını ifade eder. Dostlar bu manastıra girdiğiniz zaman gözünüze en çok yansıyan renkler hangi renklerdir? Muhtemelen bu kırmızı, sarı ve manastırın çatılarında bulunan altın sarısı renkleridir. Şimdi Doğu toplumlarında olduğu gibi Tibet Budizmi inancında ve Tibet kültüründe renklerin, cisimlerin ve dini öğelerin hepsinin farklı anlamları var ve hepsi farklı şekilde anlamlandırılmıştır. O yüzden burada kullanılan tüm öğeler, cisimler ve kullanılan tüm renkler hepsi farklı anlamlar ifade ediyor. Ortada bulunan manastırın en büyük yapısı genellikle kırmızı renktedir. Çünkü kırmızı renk Tibet Budizminde gücü, büyüklüğü ve üstünlüğü yansıtır. Sarı renk ise soyluluğu, beyaz saflığı ve temizliği, yeşil sessizliği, sakinliği, siyah ise hakimliği ifade eder. Mesela Tibet'in başkentinde bulunan Potala Sarayı'na baktığımızda bile merkezde bulunan esas binanın kırmızı renkte olduğunu görebiliriz. Bu da
da gücü elinde bulunduran şahsın orada oturduğunu ve gücün kimde olduğunu göstermektedir. Şimdi yolculuğumuza tapınağın içerisine devam edelim. Bu arada fark etmişsinizdir arkadaşlar. Buraya gelen turistlerin birçoğu farklı kıyafetler giyiyor. Bunun farklı bir anlamı yok. Genellikle buraya gelen turistler burada kıyafetler kiralayarak buradaki ortamı daha farklı bir şekilde deneyimlemek için böyle bir yol izliyorlar. Görüyorsunuz, ziyarete gelen insanlar kapı girişinde Buda'yı 3 kez selamlayarak içeri geçiyorlar. İçeride duvar desenleri, duvardaki motifler çok güzel. Gerçekten yani el işleri muazzam. Birçok Budist tapınağında ve manastırında bu tarz duvar motifleri ve duvar resimlerini görebilirsiniz. Hepsi farklı anlamlar ifade ediyor. Genellikle resimlerde Buddha Bodhisattvalar, dini hikayeler ve öğretiler, mandalar ve geometrik desenler kullanılır. Hepsinin de anlamı farklıdır. Mesela Buddha ve Bodhisattva resimlerinde aydınlanmış varlıkların sembolik tasvirleri ve pozları bulunuyor. Dini hikayeler ve öğretilerde genellikle Buddha'nın yaşamı ve fedakarlıkları ve öğretilerin sembolik tasvirleri tasvir ediliyor. Duvar resimleri gerçekten harika. İçerideki desenler harika, gerçekten harika. Evet arkadaşlar, şu arkadaki dağları görüyor musunuz? Şimdi Tibet Budizminde zaten muhtemelen duymuşsunuzdur. Tianzang diye bir gelenek var. Tianzang yani Tien gökyüzü, Zang ise gömme, uğurlama anlamında. Biz de toprağa gömüyoruz ya birisi vefat ettiği zaman. Tianzang da Tibet geleneğine göre, daha doğrusu Tibet Budizmin geleneğine göre birisi öldüğü zaman onun vücudunu 1080 parçaya bölüp şuradaki arkadaki dağlar var ya, oraya koyuyorlarmış ve akbabalar da o eti yedikten sonra sadece kemikleri bırakıyorlarmış. O kemikleri aldıktan sonra yakıyorlar ve kül haline getiriyorlar. Kül haline getirdikten sonra bir tane yemekleri var. Onun içine katıp akrabalarına yediriyorlarmış. Demin bir tur rehberi anlattı. Onun anlattıkları bu şekildeydi. Ama son dönemde, şimdi modern çağdayız ya, bazı gelenekler artık değişmeye başlamış. Çünkü şimdi eskiden birisi vefat ettiği zaman işte tianzang yapıyorlarmış. Yani semaya uğurluyorlarmış. Cesedini akbabalara yediriyorlarmış. Ama şimdi ise böyle bir şey yaptığınız zaman polise bildirmeniz lazım. Polise bildirdikten sonra, izin aldıktan sonra yapabiliyorsunuz. Yoksa öyle her kafanıza estiği zaman gidip yapamıyorsunuz. Her vefat edenin cesedini bu şekilde uğurlamıyorlar. Seviyesi daha yüksek olan monkların, yani rahiplerin ve bu köyde herkes tarafından sevilen ve herkes tarafından saygı duyulan insanların cesetleri tianzang yapılıyormuş. Yani semaya akbabalar aracılığıyla uğurlanıyormuş. Dostlar, dikkat ettiyseniz hemen hemen her tarafta kargalar mevcut. Etrafta yüzlerce karga var.
Tibet Budizminde kargalar sembolik anlamlar taşıyan önemli bir hayvan olarak kabul edilirler. Bu kuşlar derin bilgelik ve içsel aydınlanma arayışını temsil ederler. Tibet Budist mitolojisinde de kargaların varlığından sıklıkla bahsedilir. Bazı inanışlara göre kargalar ruhların rehberliğini yaparlar ve kişinin manevi yolculuğunda onlara yol gösterirler. Aynı zamanda karga figürleri tapınaklarda ve manastırlarda koruma ve şans getirmesi amacıyla kullanılıyor. Diğer bir inanışa göre ise kargalar kişinin karmik yolculuğunu gözlemleyen ve etkileyen varlıklardır. Yani kargalar kişinin karmik deneyimlerinin bir yansıması olarak kabul ediliyor. Buraya 18. 19. yüzyılda geldiğinizi düşünsenize dostlar. Yani şu anda da çok güzel ama bence modern çağda böyle ruhani dini mekanları ziyaret etmek o kadar da etkili olmayabiliyor. Çünkü hani bunu bir turist olarak söylüyorum. Evet, geliyoruz, ziyaret ediyoruz ama biraz da buranın havasını, ortamını bozuyoruz sanki. Çünkü buraya gelen turistlerin hepsi bilinçli olmayabiliyor. Yüksek sesle konuşabiliyor veya davranışları buranın ortamına veya adabına uygun olmayabiliyor. Tabii ki insanları kınayamayız bu yüzden ama bu bir gerçek. Bence 20. yüzyılın başına gelseydik, James Hilton'un Gayb Ufuklar romanında tarif ettiği o Shangri-La'nın ruhani, cennetsi havası hissedilebilirdi burada. Onu şu anda hissedebiliyorum. Burayı boşken düşünebilir misiniz? Yani etrafta rahipler geziyor, sırf ruhani sohbetler ediyorsunuz ve sessizlik, doğa hissediyorsunuz. Muazzam bir his olurdu gerçekten. Bir fark görüyor musunuz? Bence Mercedes'le kapışır. Hatta Mercedes bu. Mercedes bundan kopya çekmiş. Yolculuğumuz burada bitiyor. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalı takip etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşürüz.